Merhaba Dünya Örgü Eğitimi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 2 şiş olarak yapmış olduğum bu güzel modelin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Umarım modelimi sever ve beğenirsiniz. Evet, 2 şiş olarak yaptım. Kullandığım şişlerim bunda arkadaşlarım 3,5 milimli. Kullandığım ipim ise şöyle Alize Cotton Gold ama Pratica isimli, biraz daha dokusu kalın olan bir ipti arkadaşlarım. Bebek örgülerinden kendinize örgülere varana kadar dilediğiniz bütün projelerde kullanabileceğiniz böyle çukur çukur petekli petekli duran bir çalışma, bir model. Arkası da bu şekilde. Yapımı da şimdi göreceksiniz aşırı derecede kolay bir model arkadaşlarım. Umarım sizler de seversiniz. Yeni başlayan arkadaşlarım için şöyle biraz daha yavaş anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle Alize Superlana Maxi isimli kalın bir ip kullanacağım. Daha net anlaşılsın diye arkadaşlarım. Ve 5 milimde şişler kullanacağım bu modeli yaparken. Hemen başlayalım. Projemiz neyse onun boyutunda ilmek atarak başlıyoruz. Yeni başlayan arkadaşlarım için şöyle bakın, ipimi alıyorum. Şöyle bir miktar ip bırakıyorum projemin uzunluğuna göre. Ve bunu ben şu şekilde almayı daha çok seviyorum. Şöyle çeviriyorum buradan. Sonra buradan çeviriyorum arkadaşlarım. Ve şu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Sonra şişimin bir tanesini alıyorum. Baş parmağımdaki geçirmiş olduğum buradan alıp sonra buradan alıp bunun arasından geçiriyorum. Ve böylelikle ilmek atmış oluyorum. Bilen arkadaşlarım burayı geçebilir. Sadece çift sayıda olması gerekiyor attığımız ilmeklerin arkadaşlar. Bakın buradan alıyorum, buradan alıyorum ve çekiyorum. Şu şekilde ilmekler elde ediyorum arkadaşlar. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10 tane yapalım, yeterli olacaktır. İnanın çok kolay bir model arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen burası modelimizin arka kısmı oluyor. Kenar ilmeğimi şu şekilde alıyorum. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Giderken örüyorum. Dönüşte takıyorum. Buradan çıkartıyorum bu şekilde. Bu ilk ilmeğimi bakın şöyle geçiriyorum buradan. Ve bu da arkadan bu şekilde kalıyor. Sonra şöyle tutalım. Bunu buraya atıyorum. Öne. Kendime bakan tarafa. Ve bir tane ters ilmek örüyorum. Sonra bakın ipimiz arkaya geçti. Hemen önündeki ilmeği takıyorum bu şekilde. Sonra diğer öne alıyorum ipimi ve önden örüyorum. Birini örmeden takıyorum ama ipimiz arka tarafta olacak arkadaşlar. Şu şekilde takıyorum. Daha sonra ipimizi öne alıyoruz ve tersten bu ilmeği örüyoruz. Bu şekilde. Bunu takıyoruz. Bunu da örüyoruz. Şimdi ve taktım, bakın son kenar ilmeğini taktım arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi bu kenardaki ilmeğimi yine bakın şöyle alarak örüyorum. Daha sıkı, daha güzel dursun diye sadece bu şekilde örüyorum. Bu ördüğüm düz olan ilmeğimi yine bakın şöyle alarak düzden örüyorum. Daha sonra bakın ip atlattığımız ilmeğimizi ipimi öne alıyorum ve onu da tersten örüyorum. Bir düz bir ters şeklinde devam ediyoruz. Burada ben genelde şu arkadaki ilmeği alarak, yani şöyle öndekinden değil de şu arkadakinden alarak devam ettim arkadaşlar diğer modeli yaparken. Şimdi size de bu şekilde göstereyim. Şöyle yaptım. Sonra düz olan ilmeğimi örüyorum. Sonra yine tersi örüyorum. Düzden örüyorum. Ters örüyorum. Kenar ilmeğime geldim. Bakın ipimi yine ön tarafa aldım ve buradan takarak diğer tarafa geçiyorum. Burası modelimizin arka tarafı arkadaşlarım. Şimdi kenar ilmeğini yine şu şekilde örüyorum.
Yine düz olan ilmekleri düz, ters olan ilmekleri ise tersten örerek bu sırayı da geçiyoruz. Bu şekilde alarak devam ediyoruz. Kenar ilmeğini yine takıyorum ve geçiyorum ön tarafa. Şimdi burada arkadaşlarım şöyle bir görüntümüz var. Bunu yine kenardaki ilmeğimi şu şekilde alarak örüyorum. Hemen önüne gelen düz ilmeğimi yine düzden örüyorum. Yani ipimiz arkada bir şekilde örüyoruz. Ve şimdi burada atlatmıştık bakın ipi. Ve bakın şöyle duruyor. Bunu alıyorum. Buradan yukarıdaki şişime takıyorum. Bu şekilde. Ve bu ikisini birlikte düzden örüyorum. Yani ipimi arkada bir şekilde düz bir şekilde örüyorum. Sonra yanındakini yine düz örüyorum. Diğerini bakın geldim. Hemen şurada belli arkadaşlar bu. Şöyle şişimle alıyorum. Buna geçiriyorum ve bu ikisini birlikte örüyorum. Bu çukurlu çukur duran, petek petek duran yerleri bu sayede yapmış oluyoruz arkadaşlar. Sonra hemen düzü ördüm. Yine bakın aşağıya indim. Atladığım yerim. Hemen aldım onu yukarıya ve ikisini birlikte örüyorum. Düzden örüyorum. Kenarda fark etmiyor. Aynı şekilde devam ediyoruz. Kenardaki ilmeğimizi de bu şekilde yaparak örüyoruz. Şimdi bu modelin en önemli can alıcı noktası arkadaşlar. Şöyle çevirdim arkasına. Şimdi birinci ilmeği, kenar ilmeğimizi bir örelim. Burada dikkat etmemiz gereken husus bu arkadaşlarım. Bu modelde sadece buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu ikisini birlikte ördüğüm ilmeğim arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Bakın alttan aldık ve geldik, bunu birlikte ördük. Bu ilmeğimizi önden ters olarak örüyoruz. Sonra ipimiz arkada, diğer ilmeği takıyoruz. İkili olanları, yani bakın şöyle göstereyim. İyice anlaşılmasını istiyorum. Şöyle bakın, ikili olanları arkadaşlar tersten örüyoruz. Diğer bu ilmeği ise tek olarak düz olarak ördüğümüz diğer ilmeği ise arkasından ipi geçirerek devam ediyoruz. Örmeden takıyoruz. Bunu yine örüyorum. Bunu takıyorum. Yine bir örüp bir takıyoruz ama bu örmeden geçtiğimiz ilmekleri bir önceki sırada yine aynı örerek geçtiğimiz ilmeklerin üzerine yapıyoruz ki şu şekilde, şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bakın şu şekilde yerlerimiz olsun diye. Şimdi bu şekilde yaptım. Bu kenardaki ilmeğim. Bu ilmeğimi normal örmüştüm. Bakın geçirdim arkasından. Yine bakın buna geldi sıra. Hemen bakın örmeden öne alıyorum ve kendime kenardaki ilmeğimi çekiyorum. Takıyorum şişime. Şimdi kenardaki ilmeğimi her zamanki gibi bu şekilde örüyorum. Bu ilmeğimizin atladığımız için bunu ipimi öne alıyorum ve tersten örüyorum. Diğer ilmeğimizi ise düzden örüyoruz. Bakın burada hiçbir değişiklik yok. Hepsi aynı. Tek dikkat etmeniz gereken husus bu atlanan yerler bir önceki sıradaki atlamadan geçtiğimiz ördüğümüz yerlerin üzerine yapılması. Evet, şimdi arkaya geçelim. Arkayı da yine aynı şekilde bir düz bir ters şeklinde devam ediyoruz. Ters olan belli zaten arkadaşlarım. Düz olanlar da belli. Evet, şimdi yine geldik bakın. Bir tane yeri daha yapmış olduk. Kenardaki
örelim normal bir şekilde. Atladığımız ipimiz bakın burada hemen görünüyor arkadaşlar. Bakın zaten şurada, burada hemen görünüyor. Bunu aldım. Yine yukarıya atıyorum ve buradan ikisini birlikte örüyorum. Bir tane düzü, aradaki düzü örüyorum. Hepsini düz örüyoruz bu sırada gerçi. Şöyle atlattım ve ikisini birlikte ördüm. Bir taneyi ördüm. Sonra yine geçtim aşağıya. Aldım, atlattım ve ikisini birlikte örüyorum. Bir taneyi düz ördüm. Diğeri yine aynı şekilde ördüm. Şimdi bakın bunu tek olarak örüyorum. Yine kenardaki yeri çevirdim. Buradan da fark edebilirsiniz arkadaşlar. Tek ördüklerimizden atlatacağız. Diğerlerini ters öreceğiz. Şöyle çevirdim hemen. Şöyle. Bunu takıyorum. Bunu ise tersten örüyorum. Bunu taktım. Bunu tersten örüyorum. Öne geçtiğimizde üzerinden atladıklarımızı ters örüyoruz. Diğerlerini düz örüyoruz. Şöyle aldım. Tersten örüyorum. Düzden örüyorum. Arkayı da aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Ve öne geçtiğimizde yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Aşağıdan alarak ikisini birlikte öreceğiz. Şimdi bu kenardaki yeri, onu normal düzden örüyorum. Burada alttan çıkartıp takıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Bakın modelimiz tamamen ortaya çıktı. Şimdi bir sıra daha yapalım. Bunu ikisini birlikte ördüğüm için bunu örüyorum tersten, diğerini atlıyorum. Bakın modelimiz tamamen ortaya çıkmış oldu arkadaşlarım. Kalın bir ip bu şekilde gözüküyor. Çok güzel bebek battaniyeleri de olur. Şu anda aklıma geldi. Değişik fikirleri olan arkadaşlarım varsa onlar da paylaşabilir arkadaşlar. Evet, bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım modelimi sevmiş ve beğenmişsinizdir. Örgü eğitimi kanalıma
abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki en güzel, en değişik, en farklı örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.